Felsefenin derin sularına bir kez daha hoş geldiniz. Başlamadan önce bu ve benzeri içeriklerin devamı için Kitap Felsefe kanalına abone olmayı unutmayın. Bugün düşünce tarihinin en parlak ama en çok göz ardı edilmiş zihinlerinden birini, modern düşüncenin adeta gizli mimarını mercek altına alıyoruz. Charles Sanders Peirce. Peirce kimdi? Aslında o bir bilim insanı, bir mantıkçı ve bir filozoftu. Fikirlerinin dağınık yapısı, yaşadığı kişisel zorluklar, tüm bunlar yüzünden hayatı boyunca pek de hak ettiği değeri göremedi. Ama ilginçtir ki ardında bıraktığı düşünceler 20. yüzyıl felsefesinin ve hatta modern bilim anlayışımızın temel taşlarını oluşturdu. Kısacası o kendi zamanının çok ama çok ötesinde bir dahi. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Gelin Peirce'ın felsefi yapısını adım adım birlikte inşa edelim. Önce onun neden duyulmamış bir dahi olduğunu konuşacağız, sonra şüphe kavramına nasıl kökten farklı bir bakış açısı getirdiğini göreceğiz, ardından hakikati bir topluluk meselesi olarak nasıl tanımladığına, bir fikrin gerçek anlamının ne olduğuna ve evrene dair o büyüleyici görüşlerine bakıp bize bıraktığı o kalıcı mirasıyla da tamamlayacağız. Hadi o zaman ilk durağımıza Peirce'ın felsefi mücadelesinin tam da başladığı yere gidelim. Çünkü Peirce'ın çözmeye çalıştığı temel sorun modern felsefenin kurucusu René Descartes'in mirasında yatıyor. Peirce, bu sözüyle aslında modern felsefenin başlangıç noktası olan Kartezyen metodun temelini sarsıyor. Hatırlayın, Descartes ne diyordu? Bilgiye ulaşmak için her şeyden tam bir şüpheyle başlamalıyız. Peirce içinse bu samimi bir arayış falan değil, düpedüz bir kendini kandırmaca. Çünkü gerçek şüphe öyle bizim seçebileceğimiz, hadi biraz şüphe duyayım diyebileceğimiz bir ruh hali değil. O bizi bulan, rahatsız eden canlı bir durumdur. İşte bu iki yaklaşım arasındaki o devasal farkı burada çok net görebiliyoruz. Felsefe, Descartes'in önerdiği gibi böyle steril bir laboratuvarda tek bir zihnin içinde başlamaz. Hayır, Peirce'e göre felsefe hayatın tam ortasında, zaten sahip olduğumuz o inançlar yumağının içinde başlar ve bu bireysel bir keşif değil, kolektif bir yolculuktur. Peki, tamam. Eğer sahte bir şüpheyle başlamıyorsak, o zaman nereden başlıyoruz ve hakikati nasıl buluyoruz? İşte Peirce'in bu soruya verdiği cevap felsefede gerçekten devrim niteliğindeydi. Peirce'ın temel ilkesi yanılabilircilik. Yani bilgimiz asla tamamlanmış, bitmiş bir yapı değil. O sürekli devam eden bir inşaat alanı gibi. Soruşturma yolu hiçbir zaman kapanmaz çünkü tamam mutlak kesinliğe ulaştım diyemeyiz. Zaten bilimsel ilerlemenin motoru da tam olarak bu ilke değil midir? Peirce, bilgiyi en zayıf halkası kadar güçlü olan bir zincire değil, binlerce ince liften oluşan sağlam bir kabloya benzetir. Bu metafor o kadar güçlü ki onun bütün bilgi anlayışının temelini oluşturuyor aslında. Yani tek bir argüman çürütülebilir, bu sorun değil. Ama sayısız ve çeşitli kanıtların, farklı farklı bakış açılarının bir araya gelmesiyle oluşan bilgi, işte o son derece dayanıklıdır. İşte Peirce'ın en devrimci fikirlerinden birine geldik. Hakikat özel değil, kamusaldır. Hakikat, benim ya da sizin zihninizde aniden beliren bir aydınlanma değil. O, araştıranlar topluluğunun zaman içinde sayısız deneme ve yanılma yoluyla üzerinde birleştiği o nihai görüştür. Ve en can alıcı nokta da bu. Peirce için akıl yürütme temelde bireysel bir eylem değil, toplumsal bir eylemdir. Yani bir çıkarımın geçerli olup olmadığı bana kişisel olarak verdiği tatmin hissine bağlı değil. O çıkarımın tüm araştırma topluluğunu eninde sonunda doğru sonuca ulaştırma potansiyeline bağlıdır. Şimdi, Peirce'un felsefeye en bilinen ama belki de en çok yanlış anlaşılan katkısına, yani fikirlerimizi gerçekten berraklaştırma yöntemine geçelim. Pragmatizm dendiğinde akla ilk gelen işe yarayan şey doğrudur düşüncesi oluyor genelde. Ama bu konunun en kaba ve yanlış yorumu. Peirce için pragmatizm bir doğruluk teorisi değil, bir anlam teorisidir. Bir fikrin ne anlama geldiğini mi merak ediyorsunuz? O zaman kendinize şunu sorun. Bu fikrin doğru olması durumunda pratikte ne gibi hissedilebilir, deneyimlenebilir sonuçlar ortaya çıkar? Bakın bu pragmatik düstur aslında müthiş bir entelektüel araç. Mesela sertlik kavramını ele alalım. Bir şeyin sert olmasının anlamı ne? Pragmatik metoda göre anlamı onun pratik sonuçlarıdır. Diğer nesneleri çizer, kolayca çizilmez, basınç altında şeklini korur. İşte bu pratik etkilerin dışında gizemli bir sertlik özü falan yoktur. Anlam bu etkilerin ta kendisidir. Peirce'ün düşüncesi sadece mantıkla sınırlı kalmadı elbette. O, bu ilkeleri alıp evrenin doğasına da uyguladı ve ortaya büyüleyici bir kozmoloji çıkardı. Peirce o tamamen determinist, mekanik bir evren görüşünü reddetti. Ona göre gerçekliği 3 temel unsur şekillendiriyordu.
Birincisi, saf rastlantısallığı ve yeniliği ifade eden şans, yani kendi terimiyle taikizm. İkincisi, neden-sonuç ilişkisini ve kaba kuvveti temsil eden yasa, yani secondness. Ve üçüncüsü, en önemlisi, evrenin düzenli kalıplar oluşturma, adeta öğrenme eğilimi olan alışkanlık edinme. Bu gerçekten muazzam bir vizyon. Düşünsenize, bu görüşe göre doğa yasaları bile evrenin başlangıcında belirlenmiş, sabit, değişmez kurallar değil. Onlar tıpkı biyolojik evrim gibi evrenin zamanla edindiği kökleşmiş alışkanlıklar olabilir. Yani evren, öğrenen ve sürekli gelişen devasa bir organizma gibi. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra Peirce felsefesinden bugün bizim almamız gereken en can alıcı ders nedir? İşte Peirce'in en büyük uyarısı bu. Ona göre entelektüel olarak işlenebilecek en büyük günah dogmatizmdir. Yani herhangi bir konunun kapandığını, sorgulanamaz olduğunu ilan etmek ve böylece gelecekteki araştırmaların önünü kesmek. Araştırmanın yolu her ne pahasına olursa olsun daima açık kalmalıdır. Bu çözümlemeyi tam da Peirce'in ruhuna uygun bir soruyla bitirelim o zaman. Acaba bizler kendi inançlarımızda, kendi düşünce sistemlerimizde hangi konuları tartışmaya kapalı ilan ederek araştırmanın o açık yolunu kendi ellerimizde tıkıyoruz?